Evet, bugün yanımızda Nur ve saygıdeğer eşim var. Merhaba. Merhaba. Bugünkü konuşacağımız konu arkadaşlık ve sosyal ilişkiler ve sosyal ilişkilerde sınırlar, arkadaşlıkta sınırlar. Bu sayede de evet arkadaşlığın artık seceresini çıkarmış, arkadaşlığın kitabını yazmış arkadaşımız Nur. Yani benim daha böyle stabil arkadaşlıklarım oldu genelde. Büyük büyük olaylar yaşamadım. Ama sen böyle bütün ilişkilerini çok büyük yaşadın bence. Evet. Çok ciddi kırılma noktaları yaşadın. Bu hem kendi ilişkinde de öyle bence. Hem arkadaşlık ilişkinde öyle. O yüzden bu bağlamda şunu konuşmak istiyoruz aslında Nur arkadaşımızla. Sınır koyma. Kişisel olarak sınır koyabilen, hayır diyebilen, üzüntümü ve sıkıntılarımı belli eden biri değilim. Ama sen daha net bir şekilde kendini ifade edip biri sana zarar veriyorsa ondan uzaklaşabiliyorsun. Bir de bununla ilgili sana şunu soracağım. Yani bunun artıları eksileri sence ne? İlk bu davranışı gösterirken yani tamam ben artık çok fazla hani hayatına insan çıkardığın için sana soruyorum. Ben de çıkarmadım. Benim de neden çıkarmadığımı da konuşabiliriz. İlk mesela birini hayatından sildiğin ve senin için bunun en büyük hani şunu yaparsa silerim gibi bir sınırın mı var? Yani nasıl oldu bu? İlk hayatımdan çıkardığım insanı hatırlıyorum. Ve çok değer verdiğim birisiydi. Kişisel olarak da bana yanlış yapan biri değildi. Toplum olarak bana yanlış yapan biriydi. Onu da kısaca anlatırım zaten. O ne demek toplum olarak? Şöyle benim kendi ahlaki olarak çizgilerim var. Hümanist bir insanım ve aynı zamanda laik kişiliğe sahibim. Ne kadar kendi inancım, kendi doğrularım olsa da aynı zamanda daha dışarıdan bakıp öyle ilişkilerimi kuruyorum. Yani daha çok şey değil. Atıyorum ben Müslümanım, arkadaşım Müslüman olmak zorunda değil de arkadaşım bence laik ve hümanist olmalı bir yerden. Baktığım için bu düşüncelerime ters gelen insanları ve toplum ahlakı olarak yazılı kurallar dışındaki ahlaktan bahsediyorum. Etik olmayan şeyler, davranışlar beni gerçekten insanlara keskin sınırlar çizmeme sebep oluyor. İlk hayatımdan çıkardığım insana gelirsek Açelya diye bir arkadaşım vardı benim. Küçüklük arkadaşım. Çok da samimi olduğum birisiydi. Şu an konuşmuyorsun değil mi? Hayır. Tamam, isim verebilir. Çocukluk arkadaşım. Saygıdeğer biri, çok entelektüel, kültürel, hümanist biri benim kafamda öyle bir yere koyduğum bir insandı. Benim frekansımda bir insandı. Mezun olmuştu liseden ve albümünü göstermişti bana. Albümde işte çarşaflı kızlar vardı ve ben çok şaşırmıştım. O zaman liselerde bu kadar müsaade verilen bir durum değildi. Aa çok garip falan hani demiştim. O zaman da şey demişti bana, hani güzel bir yerden çok garip demiştim. Nasıl böyle bir şeye müsaade veriliyor? Ne kadar güzel bir yerden. O da öcü gibiler ya. Hani modern tesettür varken niye böyle, bana çok ters geliyor tarzında bir cümle kurmuştu ve gerçekten şunu hatırlıyorum, derler ya başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Şöyle gerçekten tepemden aşağı yüzüme bir sıcaklık indiğini hatırlıyorum. Abime mesaj attım. Beni dedim acil ara. Ben çıkacağım buradan dedim ve geleli 15 dakika olmuş. Bu noktada şunu anlamıyorum. Yani ben öyle biri olamadığım için anlamıyorum galiba. Hı hı. Hani nasıl bu kadar net mesela kendin için neyi sevip neyi sevmediğini bilip tamam bu noktada ben buradan uzaklaşmalıyım hissedip yani sence mesela bu büyük bir tepki mi? Yani onun açısından bakarsak abartılı kalabilir. Çünkü ben o günden sonra daha o kişiyle görüşmedim hiçbir şekilde. Ve kişisel olarak bana hiçbir şekilde yanlış olmamasına rağmen, tamamen kötülü bir insan olarak görmeme rağmen bu cümlesi bendeki yerini komple bitirmişti. Soğuma gelmişti bana. Çünkü bir insanı bir düşüncesinden bile tartabilirsin aslında. İlla bu saygısızlık olmak zorunda değil. Onun yaptığı benim gözümde insana hakarettir. İşte onun görüşlerine saygı duymamak, dini görüşüne saygı duymamak, giyim kuşamına saygı duymamak. Nasıl sokakta insanlar, Twitter toplumunda işte sokakta yürüyen çıplaklar deniliyor ya. Nasıl onlara saygı duyulmuyorsa şunu da belirtmek lazım. Bu benim çok hoşuma gidiyor mu sokakta yürüyen çıplaklık? Belki gitmiyor olabilir. Ama ben hiçbir zaman hiçbir mecrada bu insanları rahatsız edecek bir şekilde bir boyutta bunu dillendirmedim. Böyle bir şeye karışabileceğine ve dil uzatabileceğine inanıyorsa muhtemelen hayatında birçoğu şeye dil uzatabileceğine inanan bir kişidir gözüyle bakıyorum. Sosyal değişim teorisi diye bir şey var. Tamam, bu sosyal değişim teorisinde de maliyetler ve kazançlar diye bir durum var. Bu durumda sen arkadaşını çıkarırken yani abini aradın 15 dakika sonra 15 dakika olmuş olmasına rağmen abini aradın ve gel beni al dedin. Buradaki maliyet ve kazanç neydi? Maliyet ve kazanç ne kadar doğru anladım bilmiyorum ama kendimi ifade edeyim öncelikle. Yani neye mal oldu? Hı hı. Senin için ne kadar zarar oldu bunu kaybetmek? Evet. Veya ne kazandırdı?
Bu hayatta hiçbir zaman hayatımdan çıkan insan ve bu insanların hayatımdaki yeri hiçbir zaman bana kayıp hissettirmedi. Çıkarken de kazandığımı, hayatımdaki varlıklarımdan da kazandığımı hep hissettim. Diyorum ya, çok kıymet veriyordum. Çocukluğum harika geçti onun gibi biri olduğu için hayatımda. Çünkü gerçekten o yaşta kendi kafandan birisini bulup saatlerce sohbet edip favori yiyeceğinizin olup ilişkinizi romantize edebileceğim bir boyutta bir arkadaşlığımız vardı. Babası ne iş yapıyordu? Babasının mesleğini hatırlamıyorum ama hatırladığım kadarıyla memurdu sanırım. Öğretmen olması. Hali vakti Aynen. yerindeydi yani. Tabii. Ya şöyle bir şey var şimdi. Anlaşabilmeleri için de hani arkadaş olabilmek için de belirli bir yakınlık kurabilmen lazım. Çocukken de zaten kurduğun şey senin ailen. Sen birebir seçmiyorsun arkadaşlarını. Aileler tanışık olduğu için çok fazla görüyorsun birbirini. Ya şöyle, aslında ben çocukken çok hareketli bir çocuk olduğum için biz siteye taşınmıştık. Hı hı. Site içerisindeki çocukluk arkadaşlığı, Ya. parkta toplanmayla aslında Hayır, aileler tanışık değil de belirli bir sosyal sermaye var. Babanın tabii. belirli bir kültürel şey de var. Hani herkesin kazandığı bir durum var. Evet. Sen de kendine yakın olan insanlarla Şimdi arkadaşlık şöyle yapıyorsun. konudan çok sapmamak için tekrar biraz daha toparlayalım diye şeyi soracağım. Normalde böyle bir durum yaşadığımızda, birinde hoşumuza gitmeyen bir şey gördüğümüzde, bu çok yakınımızsa özellikle, belki yabancı biri ise evet daha hani uzaklaşalım artık yavaş yavaş hissine Hı hı. kapılabilirsin. Ama normalde yani benim bütün çevremde de gördüğüm, o yüzden sende farklı bulduğum özellik bu. Yani normalde niye şimdi böyle bir şey dedi ki falan deyip böyle ne diyorsun falan deyip belki o an tartışıp yarın konuşmaya devam ederiz. Normal insanlar böyle yapıyor aslında yani. Evet. Normal diye nitelendirdiğimiz diyeyim. Tırnak Anladım. içinde normal. Benim seninle mesela saygı duyduğum ve farklı bulduğum şey bu yani. Neyi isteyip hayatında neyi istemediğin konusunda çok netsin. Bazı senin kafanda kurduğun diyeyim hani oturttuğun ahlaki şeyler var ve birileri bunun dışındaysa senin için yok olabiliyor. Evet. İşte daha demin Genelde ya hayatta bu kadar net değilizdir ya çünkü genelde hep belirsizdir. Ne istediğimizi bilemeyiz, savruluruz. Böyle bildiğimizi zannederiz aslında bilmediğimiz ortaya çıkar falan. Benim açımdan hayat böyle ilerliyor yani. O yüzden daha ayakları yere sağlam basan biri görüyorum. teşekkür ederim. Bu iyi bir şey de olabilir. Zaman zaman kötü bir şey de olabilir. Yani mükemmel insanı bulmak diye bir şey yok aslında. Evet. Hepimizin zaman zaman yanlış düşündüğü, zaman zaman sıkıntılı düşündüğü, mesela benim şu an neden böyle bir karar vermişim, niye öyle cümleler kurmuşum dediğim çok anlarım var. Özellikle lisede. Yani. Hı hı. Çünkü o zaman her fikre daha yakın oluyorsun. Hani hemen kapılıp gidebiliyorsun falan. Belki o cümleyi başkasından duydu, bilmiyoruz. Ben de mesela zorlandığım arkadaşlık ilişkilerimde artık hani çıkarsam mı çıkarmasam mı noktasına geldiğim anlar çok oldu. Bana kalıp savaşmak ve hani yani daha doğrusu çözüme gitmeye çalışmak hep daha zor geliyor bu arada. Hani şey gibi gelebilir insanlara, ya ne kadar havalı işte insan silip atabiliyor falan Hı hı. gibi. Yani tabii ki onda zorlukları var ama Tabii ki. şunu hissettin mi hiç kendinde? Yani acaba hani kalıp savaşmalı mıydım? Yani çözmeli miydim? Dimdik gibisin ya. Hı hı. Orada bazen o iyi olmuyor. Çünkü çok sağlam olduğunda çok daha kolay kırılabiliyorsun aslında. Sağlam gibi. Esnek olması lazım diyorsun. Evet yani orada bir mesela esneklik payı bırakman senin için daha güçlülük ifadesi de olabilir diye düşünüyorum. Birilerini çıkarma konusu gerçekten çok zor. Ben daha önce kaç defa çıkardım bilmiyorum, herhalde bir iki kere falan. O da en yakın örnekleri var. Onları da çıkarmak gibi çıkarmak da değildi yani. Herkes artık tamam konuşmuyoruz. Uzaktan hiç kimse konuşmuyoruz demeyerekten anlaşmış olduk ve Yavaş yavaş bağımız sessizce bağımız kopmuş oldu. Bir de ben şey yapamazdım, hani benim şöyle sınırlarım var. Bana bu yapıldıysa veya bana şunlar söylenmediyse, istediğim gibi davranılmadıysa ben arkadaşlarımı keserim gibi bir durum yok da bunu gördüm, ha tamam deyip çekilirim giderim mesela, ama ya da yok olmuyorum. Yine görüşüyorum, yine şey yapıyorum ama aynı değil. Yavaş yavaş postalıyorsun. Aynen öyle. Şimdi sen mesela sınırı nerede koyuyorsun? Nasıl karar veriyorsun buna? Nasıl diyorsun ki işte abi, bu son noktaydı ya da işte şunu gördün, hayır asla olmaz. Senin soruna geliyor cevabımda. Esneklik daha iyi olmaz mı? Hani dik durmak daha kırıcı değil mi? Hayatımda bir kişi için keşke esnek olsaydım dedim ama şu an yine baktığımda aslında sert durmam daha doğruymuş. Keşke demenin bir, zaten çok kızarım keşke lafına ve ne zaman keşke lafını kullansam o keşke lafını da yutuyorum tekrardan. Hı. Dememem gerekiyormuş aslında.
hayırlısını buymuşa geliyor. Çünkü bu karakter bana nasıl yüklendi hiçbir fikrim yok ama iyi ki de yüklenmiş diyorum. Çünkü çok keskin bir şekilde hayatımdan çıkardığım insanları eğer bir noktada affettiysem yine aynı şekilde mecburen çıkarmak durumuna geldim tekrardan. İşte tam o zaman da son soruya geliyor. Yani o sınırı nerede koyuyor? Nasıl oluyor? Onun farkına nasıl varıyorsun? Bencillik, saygısızlık, narsistlik, etik dışında kalan şeyler beni tahrik ediyor aslında. Atıyorum senin kendine yaptığın yanlış beni o kadar tahrik etmez. Hani ben seni o boyutta silmem. Atıyorum işte ben sana diyorum ki bu hareketin beni rahatsız ediyor, yapma. Bizzat da şahit olduğum bir şey ve ısrarla sen bu hareketini devam ettiriyorsun. Ben en sonunda sana çok keskin bir çizgi çekiyorum hani ciddi bir seviyede. Burada arkadaşlığımızı bitirmiyorum aslında farkındaysan. Bahsettiğim saygısızlık çok başka bir boyutta. Ya mesela geçen biz sap yapmaya gittik ya. Orada mesela bir tane arkadaşımız vardı. Arkadaş sana hani o anda sinirlendi ve yürü git lan bir şeyler falan diyerek küfür etti. Evet, Sen dedin ki bana küfür edemezsin böyle. evet. Sen orada sınır mı koydun yoksa şey mi hani bundan sonra asla onunla bu konuma gelmeyeceğiz. Asla bir daha benimle bu şekilde konuşamayacak. Arkadaşımı bir noktaya geri çekiyorum gibi mi? Şöyle ilk kurduğun cümlenin devamı yanlış, ilk kurduğun cümle doğru. Aslında hem sınır çekiyorum hem de asla bu konuyu bir daha yaşamayacağız. Aslında arkadaşlığımı geri çekiyorum değil. Tam tersi o arkadaşlığı kurtarmak istediğim için aslında bir sınır çekiyorum. Tepkimi belli etmezsem şöyle bir durum da söz konusu. Partnerimle konuştuğum da bir konuydu aynı zamanda bu. Bir kişiden konuşuyorduk bana yanlış yapan. Ben şu şekilde bahsettim kendisinden. Hiçbir zaman bana karşı olan sinirini, sınırını çekmediği için ve içten içe bana kin beslediği için aslında ben orada ona işte sen bana hakaret ediyorsun, edemezsin değil de içten içe ona bu öfkeyi büyütüp ama dilime vurmasam, içimde büyüse zamanla bu bir kine dönüşür. Arkadaşlığını kurtaramazsın. İçten içe artık bir fesatın konuşmaya başlar. Açık Şeytanın sözlü olmak daha iyi diyorsun. tabii ki arkadaşlığını kurtarıyorsun burada. İlişkini kurtarıyorsun. Bir tek arkadaşlık değil. Hem ailede de geçerli, arkadaşlık ilişkilerinde de, iş hayatında da. Burada iş hayatını da kurtarabilirsin. Açık ilişki her zaman iletişim senin hayatını kurtarır her anlamda. Bu insan içten içe bana kinlenip işin sonunda benden intikam aldı. Bunu gördüm yani ve bunu anladım. Mesela ben Avrupa'da bu kadar böyle bizdeki gibi susun, aman işte tadımız kaçmasın. Ya biz çok böyle kapalı bir toplumda büyüyoruz. Çoğu sorunumuzu ailemizle paylaşamıyoruz. Hep böyle sorun konuşmak sıkıntılı bir durummuş gibi aslında. Dediğin gibi çözüme yönelik de bir şey. Çünkü bu sadece kötü hislerde değil. Mesela arzularını da hani ne kadar baskılarsan o kadar kötü bir şekilde başka bir yerden çıkıp onlar seninle yüzleşmek isteyecek. O yüzden İlk hissettiğin anda belki hani kontrollü bir şekilde dediğin gibi yani konuşmak, söylemek. Çünkü bir de açık iletişim bence her zaman iyi. Çünkü Tabii açık iletişim iyi. Özür dilerim lafını bölüyorum ama bak. Doğru söylüyorsunuz. Açık iletişim çok iyi. Ama ben şunu tam kestiremiyorum. Senin sınırlarından birini aştım. Bu seni kırabilir veya sinirlendirebilir bir durum yarattı. Bunun sonucunda sen toplu bir ortamdayız yani. Birebirken yapsam belki daha normal olabilir. 6-7 kişiyiz. Bu durum yaşandı. Yani ben sana küfürlü konuştum. Sen de bir daha bana küfürlü konuşma dedin. Ama sert bir tondan söyledim bunu. Evet. O zaman diğerleri şunu düşünmüyor mudur acaba? Yani Nur çok sinirli. Bunlarda asla şey yok, tavizi yok. Ve ben başka tavizleri olup olmadığını çok iyi bilmiyor olabilirim. Çünkü ben onu o kadar yakın arkadaş görmüyorum. Sadece arkadaş olarak görüyorum. Ve bunun sonucunda da aramızdaki o arkadaşlık samimiyetinde değişiklik olmaz mı? O zaman bu arkadaşlık şeyinde oranında bir değişme olmuyor mu? Herkese karşı bu olabilir. Çünkü biliyoruz ki sen 5-10 kişi böyle silip atabildin. Bu durumlar sonucunda ben şunu diyebilirim. Ben o zaman kendi yerimi bileyim de buna karşı o kadar bir sınır aşmayayım, bir şeyler söylemeyeyim. Hayatımdan çıkan insanların birçoğu ilk anlattığım olay işte ilk hayatımdan çıkardığım insan dışında hayatımdan çıkanların birçoğunun zaten gerçekten ciddi anlamda bana kişisel saygısızlıkları olduğu için zaten hayatımdan çıktılar. Onun dışında Açelya tamamen kendi düşüncelerinin kurbanı oldu. Aslında ne yaptığının farkında olmadan. ya. İlk mağdur. Ben onun yanındayım. Şey- Şey layıktır, layık kalacak. Şey diye belgesel yapıyoruz değil mi? Nur'un hayatından çıkardıkları. Hepsi mağdur böyle. Şey yapıyor, iplerle bağlamış. Hepsi birbirini buluyor. Yani bir Açelya mağdurdur. O da bilmez yani neden çıktığını. Açık hala düşünüyor. Olabilir. Okuyordu acaba. Bu arada olabilir gerçekten. Çünkü o beni aradığında ben telefonlarını açmıyordum. Kesinlikle kahrolduğunu da eminim yani.
Tabii ki benim yaptığım da ne kadar doğru bir şey ama Seninki etik değil bence yani. bence de değil. Açık iletişim kurmam gerekiyordu belki bir noktada orada ama yaşım da küçük. Lise 2'deydim o zaman. Belki şu an olsa yine bir seviyemi korur ama en azından bu düşüncem bana çok yanlış geldi. Hani deyip kendimi ifade edebilirim şu anda. Lan yavşak. Çarşaflar da vardır. Şerefsiz. Öcü gibilerde gözleri bile gözükmüyor falan diye bir yerden. Oha. iğrenç bir yerden. Yani çok iğrenç bir yerden. Tiksinme geliyor bana yani bilmiyorum. Kadere ben çok inanan bir insan olduğum için demek ki o arkadaşımın o an benim için öyle düşünmesi gerekiyormuş diye düşünürüm. Çünkü ben insanlar benim hakkında ne düşünür diye hareketlerime dikkat etsem o zaman ben olamam. Bir sorun yaşıyorsun ya. Bir daha yaşıyorsun bir daha ve hani sonuçta insansın, koruma içgüdüsüyle beynin seni korumak istiyor ve diyorsun ki bu sorundan uzaklaşmam lazım. Bunu bir daha yaşamamak için uzaklaşıyorsun ister istemez. Mesela bunu gidip illa konuşup tamam artık arkadaşımız bitti değil de ben kendi kişisel hayatımda da çok insanla yaşadım. Hani hoşlanmıyorum tavrından, tarzından. Bu benim için büyük bir problem bu arada. Çünkü böyle hayatını gıcıklayan bir şey gibi yani. Hani tişörtündeki etiket anladın mı? Onu kesmezsen oradan rahatsız etmeye devam edecek seni her gün. Evet. Ve herkesin onu kesme stili başka. Yani sen gidip konuşuyorsun ve bitiriyorsun. Hani daha fazla beni rahatsız etme, seni kesiyorum diyorsun. Ben belki katlayıp bir yere koyuyorum, kesip atmıyorum ama orada duruyor. Herkesin oradan o etiketten kurtulma şekli başka. Temel çıkış noktası değerlerin farklı olabilir. Hoşlanmadığın şeyler farklı olabilir. Ama asıl sebebi bence hep ben bir daha hayatımda sorun istemiyorum. Ben Evet. artık bir yetişkinim. Önüme bakmak istiyorum. Evet seni çok seviyordum ya da hala seviyorum ama ben artık beni rahatsız etmeni, canımı acıtmana katlanamıyorum. Oradan git yani anladın mı? İnsanız ve temelden beri kendimizi her zaman koruma içgüdüsüyle. Bu annene babana karşı da öyle, eşine karşı da öyle. Eğer beni hem psikolojik anlamda hem fiziksel anlamda yani hani orada bir batan ve rahatsız eden bir şey varsa ondan kurtulmak isterim. Tamam ama şimdi şöyle düşünüyorum o zaman. Kaç tane etiket yırtacaksın bunun için? Ve etiket yırtarken de kaç tane tişört heba olacak? Anladın mı? Bu durumda sen yalnızlaşmıyor musun? Evet öyle bir handikapı da var bence. Çünkü bunu test edebilmek için o kadar da uzun bir ömrün ve o kadar da geniş bir çevren olmuyor. Evet işte. Ve o çevre de bir yerde hani bir şey ya, sermaye, bir cüzdan gibi bir şey ya. Ama ne kadar dolu o cüzdan? Mesela bozuk parayla mı dolu yoksa kağıt parayla mı? Tamam ama işte bir şekilde dolu. Ve sen bunu harcadıkça o cüzdan manasız oluyor. Yani onu demeye çalışıyorum. Ve onu da ne kadar harcayabilirsin? Ne kadar süreyle bu Evet, evet. şeyi bitirebilirsin? Arkadaş dediğin şey hani sırtını yasladığın, derdin olduğunda konuştuğun, arada bir o etiket gıcıklıyor diye de işin ucunda bazı şeyler, o dediği gıcıklama. Korkmuyor musun mu bir yerden? Ya tabii canım. Yalnızlıktan Aynen, gibi bir yerden. aynen. Hani- Yani nasıl bu kadar çıkabilir bu kadar insan gibi bir Evet, yerden. evet. Bir tane röportaj görmüştüm. Boş doluluktansa zengin yalnızlığı tercih ederim diye. Aslında ben yalnız olduğumu düşünmüyorum. Yani yalnızlık benim nezdimde kelime olarak negatif bir kelime. Çünkü tamamen kaybolmuşluğa itiliyor sanki yalnızlık. Mesela seni arıyorum. Aslında tek başınasın evde. Ne yapıyorsun diyorum. Neredesin diyorum. İşte yalnızım evdeyim. Ben yalnızım kelimesini kullanmıyorum. Hatta psikoloğumla da bunu konuştuğumuzda ben yalnızım demeyi tercih etmiyorum. Bana negatif bir kelime olarak geliyor. Tek başımayım diye aksettiririm dediğimde mesela o da bir farklı bakmıştı. Yalnızlık benim lügatımda çok yok açıkçası. Çünkü yalnızlık denilen şeyi eğer zikredersen, zikrettikçe onu beynin kabul etmiş ve o korkuya kapılmış oluyorsun zaten. Tek başına olmak zaten bir başına olabilmek en büyük zenginlik. Bir başına yaşayabilmek ve bir başına zaten doğmuş olarak bir başına ölebilmek zaten de çok büyük bir zenginlik. Şu an ben baktığımda o 5-10 kişinin hayatında belki bir tane bile gerçek anlamda dostları yokken benim belki de çok zenginim ki 5 tane bile sayabileceğim çok değerli kıymetli dostlarım var. O kadar çıkardığım insana rağmen aslında yalnız değilim farkındaysan. Hani kan yok ama can bağı var ve bunu derler ya hiç olmazsa bir tane canın olsun diye. Ben bakıyorum 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil. Yani ben bunu sayabiliyorum. Ya sen şey yaptın o zaman. Mesela
biz meyve falan toplarken çürükleri bilerek ilk başta ayırırız ki tazeler daha bir şey Evet. çıksın, sağlam çıksın diye. O muhabbeti yaptın ya. Aynen öyle. Biraz öyle oluyor. Tamam, evet. Zaten bu özelliğini seviyorum. Dobra, keskin. Benim açımdan kestirilebilir, yani her zaman değil ama genel hatlarıyla kestirilebilir bir insan olman iyi bir arkadaş olman anlamına geliyor. Çünkü ben biliyorum Nur'u ve diyorum ki böyle olduğu için böyle der ve ben bunu yapmamalıyım. Böyle olduğu için bizim çok iyi bir arkadaşlığımız var. İyi anlaşıyoruz. İnsan arkasında bir düşünce olmadan bu arkadaşlığı kurabiliyor. O güzel bir şey. Ama işin sonunda mesela ben o eski arkadaşlarımdan vazgeçtiğimde bile hala dönüp şey diyorum. Niye oldu? Hani olmamalıydı gibi. Sorun belki onlar da. Onlar hata yaptı. O yüzden ben daha konuşmuyorum. Ama işin sonunda sürekli şunu diyorum. Yok ya, olmamalıydı. Arkadaşlık devam edebilmeli. Uzaktan da olsa, çok yakın, çok samimi olmasa da devam edebilmeli gibi bir düşüncem var. Niye peki? Mesela şunu Niye? sordun mu? Çünkü- Niye böyle düşünüyorum? Acaba şey bir yerden mi? Kendini düşündüğün bir yerden Tabii mi? ben zaten diyorum ben kibirli ve bencil bir insanım. Ama bence şu da, yani ben sende gözlemlediğim için bunu söyleyebiliyorum. Bence sen özlüyorsun da. Onlarla çünkü belli bir biriktirdiğin Aynen. anı var. Zaman zaman hatırlatıyorsun bunu. Şunu yaşamıştık, şöyleydi, böyleydi. Belli ki orada bir böyle nahoş bir nostalji hissi var, yani anladın mı? Hani böyle bırakmak istedin çünkü çok yanlış var ortada. Evet. Hatalı durumlar var. Ama bir yandan da şey de oluyorsun yani. "Ha, şunu yaşamıştık, bunu yaşamıştık." Ya aslında evet, doğru söylüyorsun, öyle bir şey var ama biraz da şundan. Ben genelde yani böyle çok sık konuştuğum ve sürekli görüştüğüm arkadaşlarıma genelde ben bir şey öğrenmeliyim. Bir şeye fayda sağlamalıyım. Yani tabii ki biraz çıkarcı gibi oluyor ama hem seviyorum konuşmayı Hı hı. hem yan yana aktivite yapmayı seviyorum. İyi hoş vakit geçiriyorum. Aynı zamanda o küçük anlardan da bir şeyler öğrenebilmeliyim. O test edebilmeliyim, onun Hı hı. varlığını hissetmeliyim. Öyle olduğu zaman ben arkadaşlarıma genelde bir şey öğrenmiş oluyorum her seferinde. Her buluşmamda ufak da olsa kendime bir şey katmış Hı oluyorum. hı. O insanlardan da genelde bir şey kazanıyordum. Hı hı. Belki de ondan da olabilir. Yani bir şeyler öğreniyordum. Ne şerefsiz adamsın. Hayır hayır, bak tabii ki özlüyorum. Ama Anlıyorum böyle. ben. Şimdi sen Belki o duyguyu bile hani tabii canım. seni tatmin eden o duyguyu bile özlüyor olabilirsin. Tabii canım. Ki onlar o arkadaşlarım çok fazla konuşan insanlar. Ne konuşuyorlar? Ben konuşurum Hayır. seninle. Gene- Kimmiş bu adam? Genelde ben orada biraz daha sessiz kalıyordum. Onlar çok konuşuyordu gibi bir durum oluyor. Sende de şimdi şunu söylemek istiyorum yine. Onlardan da bir şey öğrenebiliyoruz ya. Hani her ihtimalde de onlardan bir şey kazanabiliyoruz. Bir hissi, en azından bak şey gibi düşün. Bilgi olarak düşünme. Bir hissi de kazanabiliyorsun. Öfke, cringe, kıskançlık bir şey de hissedebiliyorsun. Bunları hissettiren insanlar, ne bileyim. Yani şu anki Nur'u oluşturan kişi aynı zamanda o bana yanlış yapan kişi de bakıldığında. Ben lisedeki Nur'u düşündüğümde yazıkmış ya ona. Elinden tutmam gerekiyor yani. O kadar şeyi boşuna yaşamadı o. İhtiyacı vardı. Çok saftı. İş hayatına atıldığında ezerlerdi, bükerlerdi, mahvederlerdi yani. Belirli bir konuda bu kadar keskinsen o konuda terbiye olmak çok zor oluyor. Diyorum ya, bir anda tiksinme geliyor. Demek ki gerçekten çok yoğun yaşadığım bir duygu, saygısızlık. Kaldıramadığın, tahammül edemediğin bir yerden. Yani o yüzden varlıkları da çok şey kattı, yoklukları da bana çok şey kattı. Ha, özlemiyor muyum? Evet, özlüyorum ama şimdi şöyle bir şey var. Çocukken arkadaş oluyorsun. Ortaokul oluyor. Daha farklı bir kişilik oluyor. Liseye geçiyorsun. O daha farklı oluyor. Sen kültürleşiyorsun. Uyduruyorum veya daha farklı bir yola gidiyorsun. O daha farklı bir yola. Üniversiteye geçiyorsun. Daha da bambaşka bir kişi oluyor. O yüzden şunu diyorum kendime. Lisede çok güzel anılarım oldu. Lisedeki frekansımız aynıydı. Lisedeki kişiliği buydu. Sonra o başka bir yerlere gitti. Ben başka bir yerlere. Onun o kişiliği orada başkalaştı. Ben 2 ay önceki Nur'la aynı Nur değilim. Ben de çok başkayım artık. O yüzden şu anki kişiyi özlemiyorum. Benim özlemim geçmişteki yaşadığım anılar. Ve o anıları ben kötü bir yerden de özlemiyorum. Çok güzel bir yerden özlüyorum. Ben de mesela görüşmeyi kestiğim, bana çok büyük, gerçekten çok büyük saygısızlık yapmış insanların resimleri hala durur. Ve yakın arkadaşım buna çok şaşırıyor. Bir tane arkadaşım var fakülteden. Nasıl silmezsin ya diyor. Hani görünce sinirlenmiyor musun diyor. Yo, tam tersi, çok hoşuma gidiyor diyorum. Anılarımı tekrar yaşıyorum ve görüyorum, gülüyorum, kahkaha atıyorum, videoları izliyorum. Çok komiğime gidiyor ama bu özlem ulan yalnız kaldım değil de ya ne güzel yaşamışız liseyi de gibi bir yerden. Ve şu an hayatımda üniversite döneminde kazandığım çok kıymetli insanlar var. Ve şu an mezun oldum. Muhtemelen de iş hayatımda da çok kıymetli insanlar kazanacağım. O yüzden hiçbir zaman yalnız
kalmayacağım ki zaten. İşte aslında tek başınalıkta çok büyük bir yer, işte şöyle böyle bilmem. Ben de daha demin söyledim, çok zenginlik. Çünkü arştır ya. Sen sosyal varlık olarak yaratıldığın halde ya tek başına kalabilmeyi mücadelesini vermişsen ve bununla gayet çok büyük bir başarı elde etmiş oluyorsun. Bence dünyadaki en büyük zenginlik tek başına yaşayabilmektir ve tek başına hayatını devam ettirebilmektir. Ama bu şey bir yerden değil, mutlu bir yerden devam ettirmekten bahsediyorum. Tek başına yaşıyor ama adam mendeburun teki. Eşi ölmüş, çocukları yok ama adam tek başına gül gibi yaşıyor. Ama o mutsuz. Ondan bahsetmiyorum. Zaten yaratılış olarak biz sosyaliz. Şöyle bir şey dayatılıyor. Pozitif. Hayatımızda kötü hiçbir şeye yer yok. Şu insan sana zarar veriyorsa ondan uzaklaş. İşte böyle şeyleri çok görüyoruz sosyal medyada. Çoğu terapistte vesaire. Ha, evet o Instagram sözleri gibi. Aynen. Bu çok var. Bu sebeple ben de bazen mesela zor durumda ya da arkadaşımla bir durumda kaldığımda ya hani çıkarayım gitsin artık önüme bakayım gibi hissediyorum. Sonra bunu düşündüğüm için şunu da düşünüyorum. Yani çok mu bencilim? Yani hani belki oturup gerçekten bunu çözmem gerek. Sonuç olarak senin yani eşimin de dediği gibi sosyal varlıklarız. Birbirimize ihtiyacımız var. Birbirimiz olmadan ilerleyemeyiz. Bunu hissediyorum kendimde. Bir de o noktada kendimden de şüphe ediyorum. Acaba şu an hissettiğim şeyi yarın da hissedecek miyim? Bu öfkeyi, bunun yanlış olduğunu yarın da yanlış mı diyeceğim? Yani orada bir kendimden eminsizlik var. Yani başından beri sana söylediğim ve sende saygı duyduğum his o aslında. Kendinden eminsin. Bilmiyorum yani böyle ikili durumlarda kalabiliyoruz ama sonuç olarak bence senin yaptığın işin sonunda kişisel yaşamın için çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Evet. Şöyle bir şey de düşünüyorum aynı zamanda. Kendi öz saygım o kadar yüksek ki hayatımdan çıkan insanların hayatında olmuyor oluşum da benim için bir artı. Yani şu şekilde onların hayatını benle doldurmak, onlara aslında bir mücevher sunmak gibi bir şey. Evet. Gerçekten öyle düşünüyorum ama bak şöyle düşün. Sen çok donanımlı bir insansın ve kendini çok geliştirmişsin. Eşin için de böyle düşünüyorum. Mesela bir tane arkadaşımız var. Hayatı gerçekten vasat bir durumda ve sen bu kadar donanımlı bir insansın ve o kendini asla geliştirmemiş bir yerden o senin primini kasabiliyor ama sen onun primini kasamıyorsun. Ama sen donanımlısın. Konumundan, kişiliğinden faydalanabiliyor arkadaş ortamından. Senin üzerinden prim kasabiliyor. Ama sen ondan bahsederken utanarak, aslında hiç bahsetmeyerek hayatına devam ediyorsun. Olmaz mı? Senin bütün hareketlerin aslında beni de ilgilendiriyor. Sen benim çok yakınımsın ve senin gidişatın kötüye gitse ben asla bundan mutluluk duymam. Tam tersine hop derim ya kendine gel. Ben seninle gurur duyuyorum. Senin o değersizleştiğini görüyorum olmak beni çok sarsar, üzer ve seni kendine getirmek isterim. Ama peki bu değersiz insan senin için böyle yapar mı sence? Senin seviyenin düştüğünün farkına varıp o kendine gel ne oluyor diye seni silkelemeye çalışmaz. Çünkü kendi hayatına değer katmayan bir insan sence senin hayatına ne kadar değer katabilir? Bir film izlemiştik. Bir anda hayatından arkadaşın çıkar. Ha, Ben Şişof İnişayrın. Evet. Yani iki karakter var. İkisi de erkek bu arada. Biri uyanıyor ve artık onunla görüşmüyor yani. Hiçbir şekilde konuşmuyor. Tek kelime dahi etmiyor ve adam buna anlam veremiyor. Niye arkadaşım yani 7-24 görüşüyorduk falan. Ve adam yeni bir beste yapacağım ve senle birlikte aşırı boş vakit. O tam dediğim menfaat olayına geliyor işte. Evet. Seninleyken çok boş konuşuyorum diyor ona. Ve ben seninle boşa vakit harcamak istemiyorum artık diyor. Çok güzel bir şekilde, normal bir dille. Ama bu aslında o kadar normal dışı bir şey ki toplumlar Tabii canım çok için. kırıcı bir şey bence. Evet, adam asla buna ikna olmuyor. Olamazsın ve inanılmaz üstüne gidiyor. Yani her gün yanına gidiyor, tamam artık konuşalım falan diye. Adam buna karşılık olarak diyor ki beni zorladığın her an o kadar netim ki diyor bu konuda. Tekrar üzerime gelmeye devam ettiğin her gün için bir parmağımı keseceğim diyor. Oha. Ve gerçekten de aşırı psycho yani. Artık orada bence erkeklik savaşına giriyor da hani yapabiliyorum ve yapıyorum ve parmaklarını kesmesi ayrıca çok değerli çünkü keman çalıyor. İşte parmaklarını her gün kesip kapısına atıyor. O da inatla artık böyle savaşa dönüyor olay. Adam artık ölüyor herhalde en son. Spoiler olacak ama gidip evini yakmaya kadar falan gidiyor olay. Yok artık. Ama aslında çok psycho da bir bağları var. Toksik bir ilişki yani. Nefret ediyorlar birbirlerinden. Ama ikisinin de böyle içten içe birbirlerine olan sevgisini hissedebiliyorsun. Ama bu birbirlerinin hayatını mahvediyor. Yani burada işte toksiklik durumu hep zarar verme üzerinden gidiyor ya. Aslında çok sevmek,
birlikte çok fazla her şeyin zamanının çok geçiyor olması da bir toksiklik yani. Tabii Bu canım. iyi gidiyor anlamına gelmiyor yani. Tabii Hani ki. çok çok mutlu ediyor olması da o noktada bir toksiklik olup bir dakika ben bu kadar şu an mutlu olmak istemiyorum. Başka şeylere odaklanmak istiyorum da diyebilir mesela. Onu hissetmiştim orada. Evet. Baktığın zaman bir sorun yok yani. Ne derdi var bu adamın diyorsun. Bir dert olmasına gerek yok ki yani. Tamam böyle bir dönemdeyim deyip çekilebiliyor olması lazım. Yani arkadaşlık biraz da bu değil mi yani? Karşındakine saygı duymak. Senin de yaşadıkların genelde ona yönelikti hani. Sen dedin ya ben aslında düşmanlaşmadım, kavga etmedim. Ben sadece biraz uzak kalalım ve hani seni artık böyle görmek ve böyle tanımak istemiyorum. Evet, güzel bir yerde kal. Hayatımda güzel kal yani. Hı hı. Ama sen inatla yediremiyorsun çünkü hepimizin içinde maalesef sadece kendimizi önemseyen bir yan var yani. Ego savaşı. Evet evet onu yediremeyip zaten öyledir ya yani şeydir kendini psikolojik olarak da korumak için otomatikman karşındakini düşmanlaştırırsın. Çünkü kendinde görmek istemediğin şeyleri yüklersin ona. Evet. Bunu ben kendim de çok düşünüyorum. Mesela bir şeye çok sinirlendiğimde diyorum ki ben bundan niye irite oldum? Yani çünkü muhtemelen orada beni gıcıklayan şey bende de var yani anladın mı? Ya da Olabilir. Evet. o aynadır yani. Çok sinirlendiğin şeyler, benim sana çok sinirlendiğim ya da sende Hı hı. sinirlendiğim şeyler ya başaramadığım. Yani Egonu zedeleyen bir Evet, yerden evet. belki de. Ayna tutuyoruz ya. Tabii Birbirimizin canım. aynasıyız yani. Önemli ama mesela insanların birçoğu neden öfkelendiğini bilmez. O an o duyguyu yaşar ve geçer. Hı hı. Ama aslında o duyguyu anlamlandırabiliyor olman lazım. Empatiyi geliştiren şeyler bunlar. Çünkü önce kendini analizlersen, kendinden bir şeylere başlarsan karşı tarafı da anlamaya başlarsın. Karşı tarafı da analizlemeye başlarsın. Ama toplumda böyle bir şey maalesef gelişmemiş. Tamamen bağımsız bir kişi olduğunu düşünün. Birisiyle tanışıyorsunuz. İlk tanıştığınız an sınırlarınızla mı yaklaşırsınız yoksa ona direkt açık gelip sonradan onun analizleyip mi sınırları belirlersiniz? Ben ikinci dediğini yapıyorum genelde. Ben full açık gidiyorum. Tanımaya başladıkça nerelere sınır koymam gerektiğini ölçüp biçiyorum. Şöyle ben genelde şeyi yapıyorum. O yüzden ilk tanışmalar benim için aşırı gerici. Hemen o samimiyet evresine geçmek istiyorum. Çünkü hani böyle kediler de yapar ya birbirlerine ilk gördüklerinde büyük gösterirler. Beni daha büyük görsün. O kaygı bende var maalesef. Onu aşamıyorum yani. O zaman sınırlarla mı başlıyorsun? Evet yani kendim gibi olmuyorum evet. Hı hı. Açılabileceğim bir insansa, rahatlayabileceğim biri ise yavaş yavaş rahatlayıp ki zaten şey tepkisini de alıyorum hani. Ben seni gözümde çok büyütmüştüm başta hani uf bu yakar geçer falan Evet. demiştim. Ama işte öyle olmadı falan. Çünkü öyle değildim aslında yani rol Dün yapıyordum. kadar yere kaymışsın. Ama evet biraz duruma göre de değişir yani o. Evet. Hani nerede, kimin yanındayım. Evet, şimdi bitirmek için şöyle söylüyoruz. Arkadaşların tanımı senin için nedir? Tamam. TDK'da arkadaş, daş bir olan gibi bir manada. Arkada bildiğin arkadan geliyor. O manada ama senin için arkadaşlık ne? Arkadaşın tanımı kısaca benim için şudur. Hani derler ya önümde, yanımda, arkamda aslında. Şöyle bir profil canlandır. Sırt sırta verdiğin, kollarını birbirine geçirdiğin, aynı zamanda sarıldığın, kenetlendiğin ama birbirinin de sırtını kolladığın. Bence arkadaşlık böyle bir şey. Hem birbirinizin arkasını kolluyorsunuz hem de bir o kadar da iç içesiniz, sarılıyorsunuz. Açık olun abi. Açık bak hiçbir şey belli değil. Alacağım maaş belli değil yarın. Her şey değişiyor bu ülkede. Açık iletişim kurun. Şöyle yapıyoruz. 3, 2, 1 deyip bay bay diyoruz aynı anda. Tamam. 3, 2, 1, bay bay. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.